Merhabalar. Kumaş Fırsatı'nda mini pratik dikiş videolarıyla sizlerle birlikte muhteşem şeyler dikmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda lastikli, cepli, salaş bir pantolon dikeceğiz sizlerle birlikte. Hemen başlıyoruz. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Ön ve arkayı ayrı ayrı çalışacağım ama yine pratik çalışacağım. Öncelikle kendime bir düz çalışma alanı oluşturuyorum. Oturuş yüksekliğimizle başlıyoruz. Belini kemerli yapacağımız için oturuş yüksekliği nasıl hesaplanır? Sert bir zemine oturuyoruz. Belimizle basenimiz arasını ölçüyoruz. Oturuş yüksekliğimizi buluyoruz. 42 beden arası bir çalışma yapıyorum. Çok fazla bir oturuş yüksekliği vermiyorum. 27 yeterli olacaktır. Basen ölçümüzü alıyoruz, 4'e bölüyoruz. Basen bölü 4, kumaşımız likralı olmadığı için 1 santim bolluk payı veriyorum. Yani 27, 27,5. Bu benim basenim. Lastikli pantolonlarda basen ölçümüzü belimize veriyoruz. Basen bölü 4 yapıyorum. Ön ağ genişliğim standart olarak 4 santimdir. Ön ağımı belirlemek için şuradan 2 santim yukarı çıkıyorum. Ve bu şekilde yuvarlayarak ön ağımı belirliyorum. Pantolonumuzun boyunu ne kadar istiyorsak bel itibariyle boyumu alıyorum. Kıvırma payını da vererek düz çizgimi belirliyorum. Salaş bir pantolon yapacağımız için paça genişliğimizi istediğimiz kadar genişletebiliriz. Ağımdan itibaren paçamı birleştiriyorum. Ön bel düşüklüğümü 4 santim veriyorum ve bel noktama oval bir biçimde çizerek geçiriyorum. Eğri rigamızı kullanabilirsiniz. Ve çizimim bitti. Ön parçamı arka kalıbım için güzelce kumaşıma yerleştirdim. Arka ağ hesaplamamız basen bölü 2 yani 14 santim. 28 olduğu için 14 santim. 2 santim eksilterek arka ağımı belirginleştiriyorum. Basen bölü 2 eksi 2. Düz çizgimi alıyorum. 1,5 santim aşağıya iniyorum ve burayı ağımla birleştiriyorum. Arka bel düşüklüğüm 2 santim ve yine belimle birleştiriyorum. Paçadan itibaren 2 santim genişleterek yaklaşık bir 50 santim kadar ağımla birleştiriyorum. Ön bedeni keserken dikiş payı bırakmadım. Arka bedeni keserken 1 santim dikiş payı bırakıyorum. Cep çalışmamız için ön taraftan belden 8 santim giriyorum. Çapraz olarak 16 santim aşağıya inip düzünü alıyorum. Kemer için bel ölçümüzü alıyoruz. Kestiğimiz pantolonu. 4 kat yaptığım kumaştan ölçüyorum enini. Boyu bel ölçümüz, eni 12 santim. Tabii ki kullanacağımız lastiğe bağlı olarak. Ben 4 santimlik lastik kullanacağım. Cep ölçümüz için eni 16 santim, boyu 25 santim, bir dikdörtgen oluşturuyoruz. Ortalayarak ucunu ovalleştirebiliriz. Ve cebim hazır. İki parçasını kaldırıyorum.
Pantolonumuzdan kestiğim parçaları kalıp olarak kullanıyorum. Üzerine yerleştiriyorum. Ve ceplerim de hazır. Cep için ön parçalarımı alıyorum. İlk kestiğim parçayı düzü düzüne bakar vaziyette birleştiriyorum. Ve buradan dikiyorum. Bu şekilde açıyorum cebi. Dikiş payım cebe bakacak şekilde şuradan 1 milimden dikiyorum. Bu şekilde kıvırıyorum. Şuradan da hemen bir parmak genişliğinde dikiyorum. Üst cep dikişimizi hazırlıyoruz. Çeviriyorum cebi tersine. Parçamı alıyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette eşitleyerek dikiyorum. Arka ve ön ağları bu şekilde dikiyoruz. Arka parçayı seriyorum. Düz parçamı alıyorum. Ön parçamı düzü düzüne bakar vaziyette yerleştiriyorum. İlk yapmamız gereken ağ dikişlerini üst üste getirip iğnelemek. Sonraki işlem paçayı iğnelemek. Daha sonra ortada kalan kısmı iğnelemek. Kenar parçamı cebimi şu şekilde iğne ile tutturduktan sonra komple boydan boya iğneliyorum. Yine ilk yapmam gereken üst parçayı iğnelemek. Cebi tutturuyorum. Ve üçüncü aşamam yine paça. Paçadan sonra orta kısmı birleştiriyorum. Ve komple pantolonumun dikim aşamasına geçiyorum. İğnelediğiniz araları çekerek dikerseniz kesinlikle aşağıya fazlalık pay gitmeyecek. Overlocklarını çektim. Paçaları 2 santimden kıvırıp dikiyorum. Kemerimiz 2 parça üst üste yerleştiriyorum. Kenarlardan birleştiriyorum. İkiye kıvırıyorum. Pantolonumun beline yerleştiriyorum. Düzünden yan dikişler yan dikişlere gelecek şekilde bu şekilde dikiyorum. Arkada 5 santimlik alanı dikmiyorum. Lastik geçirmek için bırakıyorum. Dikiyorum. Açık bıraktığım alanı da dikiyorum. Lastiği güzelce düzeltiyorum. İster bu şekilde bırakabilirsiniz, isterseniz şöyle üstten ortadan bir dikiş atabilirsiniz. Ben atacağım dikişimi. Yalnız lastiği bu şekilde eşitledikten sonra.
Pantolonumuz hazır. Pantolonumuzu nihayet bitirdik. Lastikli, cepli, salaş, saten aerobin kumaşlarımızla diktiğimiz pantolonumuz sizler için artık hazır. Kumaş Fırsatı YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarımızda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.